Bir adam tutkularını asla değiştiremez. Arkadaşlar selam. Umarım iyisinizdir. Güneşli bir pazar günü. Artık kışa tamamen giriş yapmaya başladığımız günler. Bölgesel olarak biz tam olarak giriş yapamadık. Belki şu an görüntülere de yansır. Tişörtle gezen de var, montla gezen de var, şortla gezen de var. Gündüzleri kalın giyinince terlediğimiz, akşamları ince giyinince üşüdüğümüz bir dönemdeyiz bölgesel olarak. Ama avantajı da var. Şu an motor kullanmak çok zevkli. Ekipman hiçbir şekilde terletmiyor, ağır gelmiyor, yük olmuyor. O yüzden bir avantaj. Yakalar. Şöyle bir kaçamak yapayım dedim. Uzun zamandır da böyle genel konular hakkında bir sohbet videosu çekmiyordum. Umarım dedim. Mikrofonum çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Evet. Son dönemde motor camiası ile ilgili, motosiklet camiası ile ilgili, motorcular, motorlular, bir sürü kavram var. Çok fazla gelişme oldu malumunuz. Kanunlar değişti, mevzuatlar değişti, uygulamalar değişti. Değişebilecek her şeye azıcık dokundular. Paylaşılamayan ortada bir motosiklet var. 10 tane ortağı var bu motosikletin. Ön tekerinden bu ücretine mukabil tanıtım yapan fenomenler. Bir tekerinden motosikleti icat etmiş direksiyon hocaları, motosiklet hocaları, ileri sürüş teknik hocaları, uzay hocaları, neyse artık kendilerine ne isim veriyorlarsa. Bir tarafında sürücülere huka fırlatan, aracıyla sıkıştırarak durdurmaya çalışan, bir şekilde görevini yapmaya çalışan trafik polisleri. Ne denebilir ki? Birçok farklı ortağı var bu işin şu an. Yani terzisinden ayakkabıcısına herkes, yani bir zamanlar lokmacılık meşhurdu. Şimdi motosikletle ilgili herhangi bir şey, yani ekipmanı olur, dediğim gibi yani her yerde ve siyasetin içine bile girmiş, düşünün yani. Kolunu bacağını herkes bir tarafa çekiyor. Bakalım neresinden ayrılıp kopacak bu iş. Onu da göreceğiz. Gereğinden fazla dejenere edildiğini düşünüyorum birçok konunun. Bunu yapanlar da fenomenler. Yani içerik olsun diye yeri geliyor. Bu yani derler ya, eşeğin kulağına karpuz kabuğu oluyor. Yeri geliyor hiçbir şey yokken zam gelecek parçalara deyip, işte bir ekipmana zam gelecek, ona zam gelecek, buna zam gelecek deyip güzel bir zam ortamı oluşturuyorlar. Hırsız içeriden oldu mu kapı kilit tutmazmış. O hesap, onlara zaten yapacak hiçbir şey yok. İçlerinde birkaç tanesi var, mücadele etmeye çalışıyor. Yani bir şeyi çok dillendirirseniz olur derler ya, bunlar kötü şeyleri dillendirilmek üzere mamalanıyorlar diyeyim yani büyük ihtimalle. Çünkü bir sabah yataktan bir kalkıyorlar, haydi o konunun üzerine gitmeye başlıyorlar. Şüphe çekiyor en azından benim açımdan. Bir de bu şimdi hocalar da çok, ya var çok iyi hocalar var. Burada isim kullanmaya hiç gerek yok ama mükemmel ileri sürüş teknikleri, bu motosiklet eğitimi konusunda çok ileri düzeyde hocalar var ama çok da hoca var yani. Yani şimdi çok hoca olduğu, yani bir şey çoksa orada ne olduğu malum. Çok olması bir kriterin de birazcık aşağıda olduğu intibası yaratıyor bende yani. Demek ki bu kriter o kadar aşağıda ki, bak şimdi abla ışıkta geçmek yerine telefonundaki son gelen mesaja bakıyor. Beni aynada gördü, toparladı şimdi. Ben telefonuma bakmıyorum ki. Ha, sen öyle sanıyorsun diyor bana şimdi. Şimdi dediğim gibi bu hoca mevzusu da sıkıntılı. Trafik polisleri ne uygulayacağını bilemiyorlar. Her gün bir mevzuat çıkıyor. Adamlar ne yapacağını bilmiyor. Bugün işlenen bütün suçlar, bakıyorsun kapkaççısı, tetikçisi motosiklete binip bir siyah kask takıyor. O da kendi çap haklı. Yani haklılığını savunacağı bir donesi var. Nasıl olacak? Fenomen de ateş veriyor. Kapatıyorsun, hocası da ateş veriyor. Herkes konunun altına odun atıyor. Kimse su dökmüyor. Hiçbir şey olmaz. Böyle devam eder. Bu kesinlikle değinmek istediğim bir konuydu. Yani izlenecek hiçbir şey yok. Oturduğunuz zaman böyle bir şey izleyeyim dediğin zaman günün sonunda ya anksiyeteniz artıyor, aşırı derecede böyle kaza videoları izlemiş oluyorsunuz, ya işte geriliyorsunuz, trafikte kavga edenleri izlemiş oluyorsunuz. Yani hep bir böyle kaostan beslenme havası var. Kim kimi eleştiriyorsa belli süre sonra ona benziyor, onu da söyleyeyim. Şimdi biz de onlara benzemeyelim. Geçen bir video izledim. 2026 yılında gelecek motosikletlerle alakalı. Ya bilmiyorum tüm GS'çilerde var mıdır da, ya da tüm motosiklet kullanıcılarında. Ya ben de acayip bu Tenere 700 mü? Tenere 700. Nedense çok hoşuma gidiyor bu motor. Yani konuştuğum insanlar da, ya deli misin sen? Bu konfor bırakılıp ona geçilir mi? Geçmem de. Ya acayip ilgimi çekiyor. O böyle bir kaslı yapısı, böyle bir yani tuhaf duruyor motor. O yüzden ben
Bir de dikkat ederseniz tüm dünyayı dolaşan motosikletçilerin birinci tercihi oluyor. Belki o beni birazcık etkiliyor. O sağlamlık duygusu bende şey yaratıyor, açık söylemek gerekirse. Güven. Güven de çok önemli benim için. Yani bir motosiklete güvenmem lazım. Çok hoşuma gitti. Bu KTM'nin 1390'ı çıkıyor. O zaten KTM'ler canavar gibi kuvvete sahip. Herhalde bu iyice artık Nirvana'ya erişir diye düşünüyorum. Onda çok seveni var. Ama Türkiye'de çok fazla şikayet videosu da var. O da yani çok bence üzücü bir durum. Neden böyle oluyor? Bir yerel distribütör global bir firmanın ismini alıp yerden yere nasıl vuruyor? Vuruyor işte. Oluyor demek ki. Bir baba yiğit çıkıp ben yaparım bu işi diyemezse mevcut kişi kafasına göre at koşturur. Bu kadar basit. Orada KTM'cilere Allah sabır versin. Fenomenlere bir şey olmaz bu arada beyler. İzleyip alıyorsunuz. O fenomenin motorunun parçası garantiye girer. Ücretsiz bakım olur. Yeni modeliyle uygun fiyatlı takas olur. Siz apışıp kalırsınız. Anlatabiliyor muyum? Siz kendi durumunuza, kendi bütçenize göre hareket etmelisiniz. Bulunduğunuz bölgede servisi var mı? Efendime söyleyeyim. Yani ben orada servis hizmeti alabilecek miyim acaba? Veya işte genel olarak bir Türkiye çapında şikayetlerini durumda bakacaksınız buna siz. Ya Mehmet'i izledim fenomen. O çok parça artık bulunuyormuş. Yok efendim artık her şey garantiye giriyormuş dedi, alayım. Sen bilirsin, bence bir daha bir düşün. O fenomen bir gün elveda YouTube videosu da yapabilir yani. O yüzden takılmayın çok fazla. Hep söylüyorum, her videomda söylüyorum. Aşırı derece, çünkü ben de çocuk sahibi bir insanım. Bu arada belki kişisel bilgileri çok videolarda vermiyorum ama 41 yaşında bir insanım. 2 tane çocuğum var. Çocuklarımın da izledikleri videolardan kalkıp da hayatlarını, kararlarını şekillendirmesinden haz etmem. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Araştırmak, incelemek başka. Karar vermek, icazet almak için birinin videosunu izlemek çok başka bir şey. Bir kere para almış birinin dediği lafı hiçbir şekilde umursamamanız lazım. O tamamen artık askıda oluyor. Para almış, görevini yapıyor. Olabilir. Reklamlarda oynayan mankenler gibi düşünün yani. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yapabilir ama sen ona aldanmayacaksın. Yani gerçek kullanıcı yorumlarını bulman lazım. Onun için de birazcık araştırma, birazcık interneti doğru kullanmayı bilmek lazım. Çocuklarıma da bunu öğretmek için gayret gösteriyorum. Ama maalesef hipnoz edici şekilde yapılan, arka arkaya çekilmiş, patlayan ışıklı, yüksek sesli short videoları vesaire ister istemez çocukları birazcık kendine çekiyor. Elimizden geldiği kadar uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu hassasiyetler içerisinde olduğum için de kendi çektiğim videolarda böyle zaten yüzümü göstermiyorum ekseriyetle. Büyük bir gizlilik, büyük bir önem arz etmiyor. Sadece buna bakış açımla ilgili bir şey. Yüzümü göstermeyi tercih etmiyorum. Böyle seviyeli sohbetler, çok fazla takipçi ihtiyacım yok. Böyle bir iki konuşup merhabalaşacağınız kadar takipçi olsa yeter. Bence bu. Bak ne güzel ATV ile geziyorlar. Aferin size de. Kasklar inşaat bareti mi onlar lan? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. İnşaat bareti de olmaz ama yani, değil mi? Evet. Böyle dolmuşum. Böyle bir konuşayım dedim. O kadar motosiklet ilgilendiren konular ki bir de bunlar arkadaşlar. Bu konularla alakalı olarak gidip böyle bir normal günlük arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla bu konuları çok şey yapamaz. Anlamayacak. Onun da motosiklet kullanması lazım ki konulara dahil olsun. Sizinle bu stresi, sıkıntıyı paylaşsın. Yoksa onun dışında zor. Bugün herkes nereye gidiyor ya? Herkes benimle aynı yere gitmesin de. Şöyle güzel bir... O nasıl bir duman? Ne içiyorsun abi sen? Pro mu içiyorsun? Nargile mi içiyorsun arabanın içinde? Şimdi buradan döneceğiz, evet. Sola. Gel dayı, sen gel. Sen gel, ben döneyim. Hadi acele et. Güzel şöyle bir baraj manzaralı bir yere gidiyorum. Bak. Bak teyzeme. Kask mı o? Baret. O da inşaat bareti. Allah'ım. İşte böyle. Yeni motorlar hoşuma gitti. KTM deniyordur. Şimdi yanlış söyledik diye linç olmayalım. 1390 gayet güzel. Tenere 700 yeni, o çift yine depolu bir dizaynı varmış. Ona dönmüş. Tam bilmiyorum onun ne olduğunu ama çok hoşuma gitti. Mükemmel bence. İşte insanların ihtiyaçlarına hitap eden araçlar çıkarıyorlar. Güzel. Allah hepinize gezecek sağlık, sıhhat, vakit, iş güç versin ki ben motosikletin en iyisini alıp da sağlıksız olup gezemeyeceksen varsın en kötüsü olsun, sağlığın yerinde olsun. Burada mangallar yapılıyor. Hava çok güzel ve yarın yağmur gösteriyor. Bugün son artık yani. Gezilebilecek son gün gibi. Bir hafta yaklaşık öyle bulutlu her an gözyaşı dökebilir hesabında bir
hava var. O yüzden bugünü değerlendirmek lazım. Farkındaysanız gezi modunda sürüyorum. Bir de ben bu tip gezilerde, yani bu tip yollarda, bölünmemiş yollarda vesairede veya böyle dağ manzaralı yerlerde ağır ağır gitme taraftarıyım ben tarz olarak. Yani yolu da biliyorum, buradan belki 10 kere geçtim ama gene de böyle keyif alıyorum. Yani etrafı koklayabilmem lazım, duyabilmem lazım. Yaştan herhalde, değil mi? Yaştan. Gençken olsa burayı hızlıca gitmek isterdim. Kendime bahane buluyorum. Yok, kokluyormuşum. Yaşlandım desene. Neyi kokluyorsun? Ama bir alsanız kokuyor yani. Solunuzda bir su akıyor, sağınızda ağaçlar var. Onların böyle o böyle yağmur sonrası koku gibi bir koku var böyle. Güzel. Ya kışlık montumu giyeyim dedim. Buralar serin olur dedim. Sonra dedim ki ya hava sıcak, şimdi terlersem de bunalırım dedim. Şu an 22 dereceye düştü. Yaklaşık 15 kilometrem var. Herhalde limite girerim yani. Orada böyle bir üşürüm. İnceden bir gelir yani. Var. O ahenk var şu an. Aman boşver, üşüyelim, bir şey olmaz. Biz yazın çok yanıyoruz arkadaşlar bu bölgede. Şöyle ekipman böyle ekipman giyiyorum diyenleri buraya da bekleriz. Burada da giyiliyor ama çok zor oluyor. O yüzden yani yazın motor kullanmasanız daha iyi. Vizörü kapatmak lazım ya. Hem farkındayım, ses bozuluyor ama arkadaşlar hava almak iyi oluyor. Şu an serinledi. 22-23'lerdeyim. Biraz yükseldim herhalde. 23 oldum veya alçaldım pardon. Şimdi ne kadar kaldı? Çok bir şey kalmamış. 10 kilometremiz kalmış. Evet. Değinmek istediğim bir diğer konu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Motosiklet alış amacındaki hata. Evet, enteresan bir başlık ama şöyle söyleyeyim. Bu bazen sizin düşündüğünüz şekilde sizi sosyalleştirmeyebilir. Çünkü ben şunu görüyorum. Motosiklet alıp gruplara böyle dahil olma çabası, tanınmadığı veya çok kısa süre içerisinde tanıdığı insanlarla hadi tura gidelim, hadi bir yere gidelim diyerekten o bir yine altında sosyalleşme çabasının bulunduğu hissiyatla yapılan organizasyonlar. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben geçmişte bu amaçla bazı böyle hobilere merak saldım. Yani ekiple veya ekiple yapılması gerekmiyordu ama ekipçe yapacağımızı düşündüğümüz hobiler. Ondan sonra birinin karnı ağrır, birinin kolu ağrır, birinin işi çıkar. Bakarsınız ki tek başınıza yapmak istemiyorsunuz aslında. O yüzden ya da örnek verim yani basit olsun. Siz balık avlamaktan zevk alıyorsunuz, balık tutmaktan zevk alıyorsunuz. Ama bunu birlikte yapmaya başladığınız arkadaşınız bir adım ileri gidemiyor. Yani hala kıyıdan balık tutmak istiyor. Gel tekneyle açılalım dediğin zaman, gel botla açılalım dediğin zaman bunu yapamayacak. Ne oldu? Bitti. O yüzden. Bunu basit bir örnek vermek için söyledim. Hobilerinizi tek başınıza yapacakmışsınız gibi seçin. Tecrübeyle kabil konuşuyorum. Motosikleti almadan önce düşündüm yani birileriyle bir şey yapar mıyım, bir ekiple gezer miyim, bir gruba dahil olur muyum? Sonra düşündüm, yok çok da ihtiyacım yok. Karşı mıyım böyle bir işte gruptur vesairedir? Hayır değilim. Hoş mu? Hoş. Zaruri mi? Değil. Olmasa da olur mu? Olur. Bal gibi olur. Yani bu kanaate varmanız lazım. Yoksa sizin için belli bir süreden sonra ulaşım aracına dönüşür sadece. Bir yere gitmek istemezsiniz, bir şey yapmak istemezsiniz. Çünkü o baştaki motivasyon birilerine bağlı oluştuğu için o birileri olmadığında o motivasyon düşer gider. Kesinlikle bu hataya düşmeyin. O çok güzel değil mi? Çok iyiymiş. Dediğim gibi tüm bu anlattığım olumsuzluklar, en son bahsettiğim bu sosyalleşme çabası dahil hepsinden sıyrılıp tek başına fenomensiz, işte olumsuz konulardan etkilenmeden tek başına motosikletten zevk alarak binmenizi tavsiye ederim.
Umarım. Ve diğer hobilerinize de eşlik edebilecek bir hobidir motosiklet. Arkasına oltalarınızı koyup balığa gidebilirsiniz. Kamp malzemelerinizi koyup kampa gidebilirsiniz. O yüzden kimseye ihtiyacınız yok. Unutmayın. Motosiklet almayı düşünen arkadaşım. Kimseye ihtiyacın yok. Kimseyle bir şey yapmana gerek yok. Sen tek başına bundan çok keyif alabilirsin. Tamam mı? Kimseye bel bağlama. Herhangi bir zümreye dahil olmak için motosiklet markası seçme. O tipini beğendiğin kırmızı motosikleti al. Şimdi bazen insanların böyle fikirleri üzerine ışık tutulmasına ihtiyaç duyarlar. Bu fikirleri, benim bu söylediğim hiçbir şey Amerika'nın yeniden keşfi değil. Hepiniz aslında bunları az çok biliyorsunuz. Ama bazı konuların üzerine tekrardan ışık tutulup bir konu hakkında bir başka kişilerle hemfikir olduğunuz kanaatine vardığınızda, o zaman nasıl ki az önce ilk bahsettiğim o bir konu hakkında araştırıp karar verin ama telkin almayın diye. Benim de aslında söylemek istediğim yok. Ben şu an herhangi bir telkinde bulunmuyorum. Sadece sizin bildiğiniz bir şeye tekrardan ışık tutuyorum. Çünkü büyük ihtimalle kafanız bulandı. Bir aydır video izliyorsun. Motosiklet seçmeye çalış. Kimlerle gezerim? Mehmet'in motoruna yetişir miyim diyorsun. Bu motoru alırsam Mehmet'in yanında nasıl dururum diyorsun. Saçma sapan bir sürü fikirle beynin dolu. Hepsinden sıyrıl. Hepsinden sıyrıl. Sen kendi kararını ver. Kendi zevk alacağın seçimleri yap. Evet. Araç seviyesi acayip düşmüş yalnız. Arkadaşlar, böyle insanlar hafta sonu gelmişler, benim gibi düşünmüşler. Böyle içinizi rahatlatacak manzaralara gidin bakın. Bir ara motosikletle ilgili ekipman videosu da çekmek istiyorum. Soruluyor, bir kere soruldu. Çekmekten imtina ettiğim için değil, sürekli ekipman ekliyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bir saniye. Sanırım bu açıdan gözükür. Yani süspansiyon altı, orada topuzlar var, yeni eklendi. Hemen şu tarafa dönüyorum. Burada bu gidon denge topuzu eklendi. Şurada arkada şaft topuzu var. O yüzden eklemek istediğim birkaç şey daha var. Tamamlansın ki parça parça bir iş olmasın. Doğru düzgün bir iş olsun. Yarım yamalak olmasın. Şu tarafa doğru. Gidelim. Burası Dim Barajı. Dim Çayı'nın barajı. Yıllar önce yapıldı ama çok evvelinde yoktu tabii böyle bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi şurada toprağın üzerindeki, nereden baksanız genel olarak 5 metre civarında bir eksilmiş. Çünkü karşı taraftaki toprakta izler belli. Kademe 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 inmiş aşağı. Şimdi yağmurlar başlar. Tekrardan toparlar. Umarım bu sene bol yağmur yağsın. Toparlasın. Evet arkadaşlar, videoyu böyle bir arka planda bitirmek istedim. Birçok dengenin birbirine karıştığı bir ortamda herkes kendine kaçacak bir alan arıyor. Biz de bu alanı motosiklette bulanlardanız. Bu olumsuzluklardan etkilenmediğimiz, kurallarla ilgili hiçbir problemimizin olmadığı, etrafımızdaki öneride bulunan insanların iyi niyetli olduğu yeni günler olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.